Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sefir'in Kızı son bölüm analizi ile karşınızda olacağım. Arkadaşlar ilk önce çok uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Biliyorsunuz ki aslında Nar Geçiler yani Nare ve Gediz önceki bölüm gerçekten çok kötü bir bölümdü. Hatta bundan sonraki bölümlerde bunlar için kötü bölüm olacak gibi görünüyor. Çünkü senaristlerimiz bundan sonraki süreçte Gediz ikinci akın olarak ortaya atacaklardı. Yani ikinci kötü adamın rolünde Gediz olacak. Gediz'in aslında bu kadar mütevazi ve iyi niyetli kalbini çok kötü taş gibi bir adama dönüştürmeleri gerçekten çok değişik bir hamle oldu. Aslında düşündüklerimizin dışında bir hamle oldu ama reytinglere bakarsak Nare Sancar senaryosunu izlemek isteyenlerin sayısı çok fazla ve bu yüzden senaristlerimiz o gün hemen Nare ve Sancar üzerine çevirdi. Nare ve Gediz olaya zaten olması imkansız bir olaydı. Nare ve Gediz'in olma olayını çok farklı geçtiler ve Gediz'i hemen kötü adam yaptılar. Bu durumdan dolayı Nare'nin aslında seçim özgürlüğü var ve bu seçim özgürlüğünü Sancar'dan yana kullandı. Çünkü arkadaşlar Sancar birçok şekilde bedevilemeye hazırdı. Çünkü hayatındaki bir şeyleri doğru yöne çekmeye başladı. İşte Menekşe'den boşandı. Ardından bebek durumlarını halletmeye çalıştı ve velayet davasını halletmeye çalıştı. Ardından Nare'ni serbest bıraktı gidebilirsin diye. Ama arkadaşlar bu sefer Nare gidemedi. Sonrasında Sancar her şeyi temizlemek için kahramanı vurdu. Ardından Akın'ı öldürdü. Artık Sancar'a ödemesi gereken bir bedel kalmadığını düşünüyorum. Ödemesi gereken bir bedel varsa o da sadıçlığının bir sadakası olabilir. Gediz ve Sancar'ın oluşturmuş olduğu sadıçlık durumu çok eski zamanlardan geliyordu. Siz de biliyorsunuz ki dedelerden gelen bu sadıçlık ise Nare yüzünden bu sadıçlığı bozdular. Özellikle Gediz buna çok niyetliydi. Çünkü durmadan Nare'ye yakınlaşıyordu. Nare'ye yakınlaşmasına aslında Sancar çok bir şey demiyordu ama ardından Sancar'a ben onu seviyorum demesi Sancar'ı çok fena şoka uğrattı. Böyle bir durum oluştuğu için sadıçlık ortadan kalktı. Artık bu sadıçlık bir düşmanlık ortaya getirdi. Gördüğümüz kadarıyla fragmanda arkadaşlar Nare ve Gediz'in olmayacağını ve Gediz'in artık bundan sonra intikam peşinde koşacağını görüyoruz. Bundan sonra Sancar yani Sefir'in Kızı destanı Sancar ve Nare olacaktır. Buradan sonra göreceğiz arkadaşlar. Efeoğlu konağına gelecekler ve nişanlaşıp oturacaklardır evlerine. Artık şöyle bir durum da var. Zaten sizler biliyorsunuz ki Sancar gittikçe iyi bir karakter olarak gözükmeye başladı. Gördüğümüz kadarıyla özellikle Nare kısmında senaristlerimiz yaklaşık 5-6 bölümden sonra Sancar'ı çok iyi bir şekilde göstermeye başladılar. Gediz'i ise son 3 bölümden beri kötü gösteriyorlar. Bunun sebebi ise arkadaşlar Akın'ın olmayışıdır. Artık Gediz'in bir kötü karakter olması gerçekleşti. Şimdi diyeceksiniz ki Gediz neden kötü karakter olaraktan geldi diye. Arkadaşlar Gediz'in aslında şöyle bir baktığımız zaman en başından beri yapmış olduğu bağımlılık var Nare'ye karşı. Bu bağımlılık sayesinde sadıçlığı riske atmaya göze aldı. İşlerini batırmaya göze aldı. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Sancar'ı batırmaya yönelik işler yapacak. Sancar'ı hapishaneye atmaya çalıştı. Yani sırf Nare için yapmaması gerekip de yaptığı çok şey var. Evet arkadaşlar bu durumlarda gerçekleştiği zamanda yani artık Gediz'in kötü olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Akın'ın kardeşi de geldi. Akın'ın kardeşiyle işbirliği gerçekleşecek. Bu işbirliği sayesinde Nare ve Sancar durumu ile ilgilenecek. Aslında Sefir'in Kızı dizisi için yeni bir sayfa açılıyor. Bu sayfada ise Alacakuş destanı gerçekleşiyor ve artık Sancar ve Nare evleniyorlar. Ama bundan sonra geçmişin yüz karalarını yaşamaya başlayacaklar. Bu durum ise Sancar'ın tekrardan inanmama durumu ile gerçekleşebilir. Ya da böyle durumlarda baş başa kaldığı zaman ne yapacaklar konusunda mesela Nare'ye bir şey yapacak mı? Nare bu durumdan inanacak mı yoksa inanmayacak mı? Bu durumun anlarını bize bölüm gösterecekler. Yani geçmişte yapacağı hataları yine yapacak mı anlamında böyle bir durum olduğu zaman gerçekten senaryo güzelleşecek. Şimdi bu sadıçlık neden bozuldu? Düşmanlık neden gerçekleşti? Şimdi Sefir'in Kızı dizisinin ilk başından beri bu sadıçlık olayı çok fazla göz önünde bulunduruldu. Yani senaryo olarak çok anlatıldı. Dedelerden kardeşsiniz, siz sağcısınız, siz şöylesiniz diye bunu durmadan söylediler. Ama ardından bunlar ayrılabileceğini gösterdi.
Hiçbir dostun gerçek olmadığını anlatan ve gerçek dostluğun da bir kadın yüzünden bozulmaması gerektiğini anlatan bir senaryo gerçekleştirildi. Ve bu Sancar'la bu sadıçlığın ayrılabileceğini gösterdi. Peki şimdi bu olay saçma değil mi arkadaşlar? Senaristlerimiz Sancar ve Nare senaryosunda daha fazla reyting aldıkları için artık böyle devam edecekler. Biliyorsunuz ki Sancar ve Nare öpüştüğü bir bölüm vardı. Bu bölüm çok fazla reyting aldı. Yaklaşık 6.57 reyting alınca senaristlerimiz bundan sonra devamlı Sancar ve Nare durumlarına giriyor ve Gediz'e artık düşman olarak gösteriyor. Yani aslında birebir piyangoluk tarafı da var bu işin. Arkadaşlar şöyle ki artık nargetçiler üzülecek bundan sonra. Ama şimdi Sancar Nare'ye o kadar acı yaşattı ama hala Sancar'ı seviyor. Bu nasıl dizi diyebilirsiniz ama Sancar ve Nare birbirlerini seviyor. Sancar yaptığı hataların bedellerini kısmen ödeyecektir. Önemli olan Sancar'ın bundan sonra hiçbir şekilde hata yapmamasıdır. Böylelikle Nare de Sancar'a kolaylıkla güvenebilir ve ona karşı sevgisini gösterecektir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla Sefer'in kısa videosu izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.